Şöyle bir bilet aldım. Bunu istediğiniz kadar binebiliyorsunuz. Bir sınırı falan yok. Duraktan 84 numara hemen ana caddeden geçiyor buranın. Kioskta çalışan kadın vardı. Ona sordum. Bu gördüğünüz surlar Zemun Kalesi'nin eski kalıntıları. 500 gram etler, köfteler var. Domuz mu? Beef de var, domuz da var içlerinde. 300'e var bakın, 100 liraya et var. Çok iyi bir abi. Gerçekten Sırplar çok iyi yürekliler. Ben kötüsüyle kaç gündür, 6 mı 7 gündür mü ne oldu buralardayım. Hiç karşılaşmadım. Bir diğer günden selamlar. Yerleri niye çekiyorum ya? Burası benim geldiğim yol otogardan. Şöyle bir bilet aldım. Bakın üstünde yazıyor. Bu bir günlük bir bilet. 120 denara aldım. Bunu istediğiniz kadar binebiliyorsunuz. Bir sınırı falan yok. 120 denara. Sadece cebinizde taşıyorsunuz. Güvenlik görevlisi ya da artık biletçi geldiğinde gösteriyorsunuz. Bir de bir saatlik vardı. O da 55 denardı. Ben bir günlük aldım. Bilmiyorum artık nerelere giderim. Otobüste keşfedeceğim şehri. Sağdan soldan bir yerlere gideceğim. Şimdi bir tepeler var. Ama gidince bahsedeyim o tepelerden. Tepe değil, daha doğrusu kuleler. O kuleleri gidebilirsem sonra o tarafa doğru gideceğim. Yani Yeni Belgrad tarafına geçeceğim bugün. Evet, bugün nereye gidiyoruz? Bugün Godor Towers diye bir yer var. Kulelerin olduğu bir yer. Gidince birazcık detay veririm orada. Oraya gidiyoruz. Benim olduğum şehir merkezinden, duraktan 84 numara hemen ana caddesinden geçiyor buranın. Kioskta çalışan kadın vardı. Ona sordum. O 84 numara otobüsler kalktı artık, kullanılmıyor falan dedi. Halbuki bir yukarıya çıktım, hemen baktım orada 84 numaralar geçiyor, tabelalar var, orada yazıyor numaraları. Nereye gideceğinize bakmadan önce internetten İngilizce aratın. Otobüs numaralarını falan söylüyor falan. En güzel kaynak internette diyeceğim ama internette de şöyle bir yanıltma oldu. Size ilk geldiğim gün bilet fiyatları ile ilgili bilgi vermiştim. Orada bir gün bilet fiyatı 250 dinar mıydı? 270 dinar mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam bir dönüp bakabilirsiniz. O fiyattaydı. Fakat bir gün boyunca kullanabileceğiniz bilet 120 dinar olduğunu söyledi. Bugün 120 dinara da aldım yani. Daha uyguna. Yani kaç para yapıyor? 36 lira yapıyor şu anki kurla. 36 liraya istediğiniz kadar otobüse ya da tramvaya binip gezebilirsiniz bir gün içerisinde. Ben birazcık ileride indim. O tarafa döner sandım. Dönmüyormuş, ana caddede bırakıyormuş. O yüzden birazcık geri doğru yürüyorum. Burası da artık Belgrad'ın daha lokal yerleri. Bu tarafta pek fazla turist göremezsiniz. Hep otobüste de keza öyle. Hepsi yerliydi. Hemen biraz göstereyim buraları da. Bu taraflara gelirken otobüste de baktım. İndiğimde yürürken şu anda baktım. Market fiyatları ve ayrıca restoran yemek fiyatları çok daha uygun. 650 denara ya da 500 denara da var. 350'den başlıyor, öyle söyleyeyim. Burada gyros var. Yunan dönerine gyros diyorlar. O çok meşhur. Onlar 350 denardan başlıyor. Yani 105-106 liraya doyuyorsunuz bir dönerle. Veya birazcık daha çıkarmak istiyorsanız fiyatı yukarıya doğru, daha lezzetli şeyler de yiyebilirsiniz. Daha değişik şeyler de. 650'nin yukarısını görmedim restoranlardaki fiyatları bu tarafta. Kumar olayı Balkanlarda, özellikle Makedonya'da, bir de burada da görüyorum. Market gibi, bakın şu karşıdaki. Her yerde yaygın. Çok fazla kumar salonları var. Kesinlikle içerisi de görünmüyor, kapalı. Diğer Balkan ülkelerinde de durum böyle mi bilmiyorum. Evet, şu an az bir şey kaldı. Biraz daha yürüyeceğim. Bakın şurada tabelalar var. Otobüs numaralarını söylüyor, kaç dakika vesaire kaldığını. Bunlara bakabilirsiniz eğer kullanmak isterseniz. Yalnız şeye de baktım, dikkat ettim. Otobüste hiçbir şekilde kontrol eden kimse yok yani. Almasanız da olacak gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum doğru mu? Bu kesin yapıyordur buranın halkı. Çünkü öyle dikkat etmiyorlar. Büyük ihtimal cezaları da çoktur eğer bakıyorlarsa yakalandığınızda. O yüzden en garantisi almak, zaten çok da pahalı bir şey değil. Bir saati 55 denar demiştim. Bir günü de kaçtı? 120 denar. Evet, bu taraftan gideceğim. Lokallerin yaşadıkları sokaklarda bu şekilde, merkezdekinin daha minyatür hali. Ama binalar gene güzel. Bizim eski yerleşkelerdeki Rumlardan kalma evlere benziyor. Büyük pencereli, büyük kapılı tarzda evler. Karşıda da büyük bir kilise. Şöyle yol ortasından çekelim. Kiliselere çok önem veriyorlar. İnşa olarak, yapı olarak. Güzel mimariye sahip kiliseleri. Çoğunluğu öyleydi. Buralarda da gayet güzel resimler çekilebilir. Güzel manzaraları da var. Aynı zamanda Sava Nehri'nin direkt yanında yer alıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şu aşağıda ağaçların bulunduğu yer Sava Nehri'nin geçtiği yer. Biz de geldik sayılır, az kaldı. Yollar gene kaldırım taşlarına döndü. Acayip yoruldum gene. Sıcak bir yandan,
Mayıs ayında aslında Nisan ayında buraları gezmek mantıklı olur. Gardos kulelerine geldik. Şimdi kuleyi göstermeden önce hemen şöyle bir etrafını göstereyim. Bu gördüğünüz surlar Zemun Kalesi'nin eski kalıntıları. Zemun bölgesinde yer alıyor zaten Gardos Kalesi. Gardos kuleleri. Ön tarafından bir kuleyi de göstereyim. Kuleyi gösterirken de hemen yapımından vesaireden bahsedelim. Kulenin karşısında, tam karşısında bu şekilde çok güzel bir kilise, sade yapılmış bir kilise yer alıyor. Kule de hemen arkamda. Şu şekilde bir kule. Evet, bu kule 1896 yılında inşa edilmiş. İnşa edilmesinin amacı da, tam buraya inşa edilmesinin amacı da Macar yerleşiminin bu topraklarda 1000 yıllık zaman geçirmelerinin anıtı olarak dikilmiş 1896 yılında ve o şekilde de burada törenle açılmış. Şimdi kalenin içine inşa edilen bu kule aslında acayip güzel bir manzaraya sahip. Şimdi size kuleyi gördük. Etrafındaki güzel manzarada fotoğrafları çekildik. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Bu güzel sokaklarda yürüyorum. Ben bilmiyorum, şu an plan yapmadım ne yapacağımla ilgili. Kafama göre bakalım. Siz de benle kafama göre bir gezin bakalım. Keşfetmeye devam edelim. Bir AVM yapasım var, aklımda o var. Çünkü fiyatları falan merak ediyorum. Burada Pull&Bear, Zara, Bershka bu gibi markalar, reklam değildir, bu gibi markalar market gibi her yerde var. O yüzden öyle olduğu için de merak ettim, acaba bu kadar çok olmasına rağmen fiyatlar uygun mudur diye. Gideyim bakayım, ona göre size de bir şeyler söyleyeyim. Bu arada gelecekseniz saat 4-5 sonrasına gelin. Acayip sıcak. Gölgesi çok güzel. Gölgede serin. Esiyor püfür püfür, fakat güneşe çıktığınızda da dehşet yakıyor. Evet, şu karşıki yoldan geldik. Bakın otobüs durağı hemen şurada var. İneceğinizde bu tarafta var. Binerken de burada var. Buradan yaklaşık 900 metre falan yürüyorsunuz gittiğim yere. Şimdi burada 84 numarayı bekliyorum. 84 numarayla önce AVM'ye, sonra merkeze geçeceğim. İstediğiniz kanala binebilirsiniz. Bir günlük aldım. 84 geldi. Evet, AVM'ye geldik. AVM'de bir sürü yemek seçeneği var karşıda. Bilinenler de var, bilinmeyenler de var. Ben bugün farklı bir seçenek yaptım. Çin yemeği söyledim. Deniz ürünlü noodle söyledim bu şekilde. 890 ne yapıyor? 890 dinar yapıyor. 890 dinar da 273 lira falan yapıyor. Gayet uygun bence ya. Çin yemeği. Deniz ürünü, içinde bir sürü deniz ürünü var. Kalamardır falandır, ahtapot, işte karides. Mağaza böyle. Mağaza ile ilgili birazdan birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şu yemeğimi önce bir yiyeyim. Gittiğim AVM şu karşıdaki, hemen durağın karşısında yer alıyor. Fiyatlardan bahsedeceğim kısaca. İçeride çekim yasak, yani çok sıkılar bu konuda. O yüzden sadece bahsedeceğim. Giyimde hemen hemen aynı. Sadece Bershka gibi yerlerde tişörtler işte indirime girmiş. 150 liraya falan geliyor yani, öyle söyleyeyim. 500 dinar yapıyor. 150-153 lira falan yapıyor. Onun dışında yiyecekler uygun. Bir sürü çeşit var. Ondan bahsettim. Ondan sonra teknoloji o kadar uygun değil burada açıkçası. Benim gözlemlediğim, baktığım fiyatlara. Daha ne kadar diyeyim, 5000'le, hadi bazı markalarda kampanya falan var. 10.000'i arasında indirim var ama yani bizim ülkeye soktuktan sonra istenilen o vergiyle fiyatlar hemen kafa kafaya aynı oluyor ve hatta geçiyor bile. Sonra ayakkabı mağazasına girdim, Deichmann'a. Orası da aynı. Bizim ülkedeki fiyatlarla benzer fiyatlar. Hatta bazı markalar daha pahalı.
Şöyle göstereyim hemen. Benim yatağım burası. Ortası boş şimdilik. Burada 2 tane Türk arkadaş vardı. Şu en sonu doldu. Şurada da bir İspanyol arkadaş geldi. Şöyle hemen manzarayı göstereyim. Manzarası bu şekilde binaların arasında. Fakat çok merkezi bir konumda. Hemen yola indiğimizde direkt merkeze çıkıyoruz zaten. Giriş şu karşıda. Şu karşıda da bir oda var. Şurada da 2 kişi yatıyordu. Ama artık şu an kalmıyorlar. Gitti, onlar da çıkış yaptılar. Banyo, tuvalet burası. Çamaşır makinesi normalde hostellerde ücretli. Burada ücretsiz. O yönden de şanslıyız. Böyle. Hostel bu kadar. Mutfağı burada. Dolabı. Uygun fiyatlı, yani temiz. Şöyle yatağımızı da çekelim. Dolaplar var burada. Ben dolaplara koydum eşyamı. Şöyle bir aynası mevcut. Geceleri serin oluyor. Çok da güzel. Baya 4. katta. Tek sıkıntı yan o işte. 4. kat diyor ama baya bir kat çıkıyorsunuz. O birazcık yoruyor. Onun dışında güzel bir hostel. İsmini hemen aşağıya yazarım. Reklam değildir.